JFK'den bahsedersek işte 3 atışın olması. 3 kere kurşun sıktı. Bir tanesinde polis öldü. Yanında giden motosikletli polis. Hı hı. Diğeri JFK'yi vurdu. Bazıları 2 kere vuruldu diyor. Bazıları 1 kere. Onun dışında galiba işte vali de yanındaydı. Onu sıyırmıştı galiba, hatırlıyorsam. Evet öyle bir şey var. Yani bir bina var ve tamamen binanın önünden üstü açık bir arabayla geçiyor. Hı hı. Ve o binadaki ikinci ya da üçüncü katta yerleşiyor suikastçı. Hı hı. İsmini unuttum. Oswald. Bir şey Evet, Oswald. Ve hani gerçekten dediğin gibi büyük bir başarısızlık olarak çünkü nitelendirildi. orijinal plan o değildi. Gizli servis kapalı bir arabada gitmesini istemişti. Çünkü çok protesto vardı. Taraftarı pek yoktu Dallas'ta o zamanlar. İşte başka bir yoldan gitmesini ve kapalı bir arabayla gitmesini istiyordu. Ama JFK, ben insanların beni görmesini istiyorum. Sevsinler, sevmesinler. Açık arabayı tercih etti. Ondan sonra orijinal yolda protesto vardı. Çok fazla insan var diye öbür yoldan gidelim dediler. Her zaman yedek yollar, şeyler oluyor. Evet. O yolu kullandılar ve tam o kitap deposu mu, kütüphane mi işte, Evet aynen. onun önden geçtiler. O sırada işte 3 el ateş edildi. Yani böyle oldu. Gerçekten enteresan. Bu konu hakkında işte komplo teorileri de var. Çok var. Mesela ben çok hakim değilim hepsine. En ünlüleri ne? En ünlüler çok şey, mesela komplo teorisi devlet tarafından da onaylanmış. Yani ölümü komplo teorisi sonucu oldu diye kabul edildi raporda. Çünkü birileri plan yaptı, şey yaptı falan diye. En büyükleri işte 2 vurucu vardı. 2 tane keskin nişancı vardı. Ondan sonra çünkü yaklaşık 2 veya 3 saniyede 3 el ateş edilmesi imkansız falan diye kabul edildi. Diye bitti tabii, o dönemki silahları da bilmiyoruz. Ne kadar kuvvetliler veya işte atış hızları, İşte oranları nasıl? Smithsonian Washington'daki müze tekrardan yaptı bu deneyi. Hı hı. Birisi aynı replika bir tüfekle çıktı. 3 el ateş etti o süre zarfında. Mükemmel olarak her şey doğru giderse yapılabilir. Hı hı. Bu yüzden de çok sınırdaki bir şey olduğu için imkansız Diyemiyoruz. diyemiyoruz ama insanlar demeyi seviyor. Tabii ki yani komplo teorisinin olduğu her yeri insanlar, yazarlar özellikle çok seviyorlar. Ondan sonra mesela polislerden biri de ateş etti falan diye deniyor bazen. Bir de o çimlik alanda arkada ters açıda, orası bomboştu, hiç polis yoktu, gizli servis yoktu. Orada da bir polis üniformalı biri görülmüştü. O da bir el ateş etti deniyor. Hı hı. Çünkü kurşunun çıkış açısı falan önden de ateş edilmiş gibi gözüküyordu. Çünkü arkası çıktı. Ama tekrardan yapıldığında aslında onun giriş açısının arkadan olduğu görüldü falan. Çünkü kurşun patlamaya sebep oldu falan. Ondan sonra karasının uzanması var arkaya falan. Evet. Çok çok ironik. Son sözlerinin evet ya bu halk kesinlikle beni seviyor demesi ve senin dediğin gibi özellikle orada çok protesto olması ve suikaste kurban gitmesi gerçekten enteresan bir olay. Ve hani Amerikan tarihindeki en enteresan komplo teorilerinden biri. İşte bir tane şey var, bu şemsiye kadın diye çevirebiliriz herhalde. Umbrella Woman ya da man tam olarak. Evet, adam. İşte kadın olduğuyla ilgili de bir şey gördüm geçen gün. Vurulmadan hemen önce şemsiyeyi açıyor, sonrasında kapatıyor, oturuyor kenara falan. Evet, şemsiyenin ne olduğu bir de işte öbür açıdan hem arabayı hem şemsiyeli adamı gören kamera kaydına el konması falan, işte devlet bir şeyleri kapamaya çalışıyor, saklamaya çalışıyor da teorilerini ortaya atıyor tabii. Devletlerle ilgili konuşacağız bugün. Devletler gerçekten çok fazla şey saklıyorlar bence de. Doğal olarak. Ama işte insanlarla o bilgiyi nerede paylaşmak lazım veya ne kadar paylaşmak lazım? Çünkü bunun bir sınırı olmadığı zaman hani nasıl derler, güven kaybediyorsun. Evet.